Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel, gösterişli, yapımı kolay bir model başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Kullanacağım şişlerim 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8 diye devam edecek. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle bir sıra ters öreceğim. Pardon, düz öreceğim. Zemin oluşturmak için. Bu modelime dahil değil. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yapıyorum. Bir sıra bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yani örgümün ön yüzüne geçtikten sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Evet. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzünde. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlayalım. Şöyle. Evet. Model 8 sıradan oluşuyor. Şu anda birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Şöyle. Lastik yapmadım ben. Bu modeli lastiğin üzerine başlarsanız daha düzgün duracaktır. Model lastik istiyor. Kıvrılma olur çünkü. Evet, üçüncü sırayı da düz örerek tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dört sırayı tamamlayalım böyle. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek dördüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Evet. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bakın. Öndeki ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım.
Daha sonra bir artırma yaptım ve ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz var, bakın. Aynı şekilde devam ediyorum. Önce bir düz ilmek, daha sonra arka boşluktan bir ilmek çıkartalım. Bir ilmek artırma yapalım ve sıradaki ilmeğimizi düz örelim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz burada. Son ilmeğimi de yine aynı şekilde, bakın, arka boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım ve ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimiz arttı. Şimdi 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi çift çift alacağız. Bakın. Buradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım. Bak, 1 2. 2 ilmeğin ikisini bir aldım, ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir aldım, ters ördüm. Kesiyorum, yani ilmekleri 2 2 keserek şöyle tek ilmeğe düşürüyoruz. Ters örüyorum, arka yüzündeyiz. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum ama 2 2 alarak. Bakın, şöyle üçlü ilmeğim var burada. Önce ikisini bir aldım. Kalan bu bir tane ile arkasındaki ilmeği aldım. Şöyle. 6. sıramızı da tamamlayalım. İlmekleri 2 2 alarak ters örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Burada yapacağım işlem, kenar ilmeğinden sonra bakın sırada 2 tane ilmeğim var. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, düz ördüm. Kestim yani. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, sola doğru kestim. Bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Evet, artırma yaparak başladım. Sıra sonunda kesme işlemini yaptıktan sonra artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Bakın, buna dikkat edelim, yoksa ilmek sayımız artar. Önce artırma yaptım, daha sonra kesme işlemi yapmıştım sıra başında. Sıra sonunda kesme işleminden sonra direkt kenar ilmeğini ördük. Arada artırma yapmadık. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi
ters örüyorum. Evet. Son sıramız, modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak güzel bir model. Evet. Bakın şöyle. Şöyle bir görüntümüz var. İkinci model kurulumunda şurada birinci sırada nasıl başladıysam aynı şekilde başlayacağım. Yine 4 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayacağız. Daha sonra da şurada yaptığımız işlemleri yapacağız. Burayı 2 sıra da yapabilirsiniz. Şu düz örgüyü 2 sıra da yapabilirsiniz. Böyle 4 sırada kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bakın. Burada da tekstil tipi lastik yaptım. Şöyle. Bu lastiğin anlatımı var kanalımda. İsterseniz linkini bırakabilirim. Bunun üzerine modeli kurdum. Bakın model böyle devam ediyor. İlerlemiş hali böyle olacak. Gayet güzel. Şöyle kabarık görünen modellerden. Modelin arka yüzü de şöyle. Bu modeli her türlü örgü projelerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında, yani her türlü örgüde kullanılabilir. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde de uygun olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.